Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Mehdi, Reis'in elinden kurtulabilecek mi? Zeynep, Barış yarı yolda bırakacak mı? Zeynep, Mehdi'yi mi seçecek? Barış, Zeynep'i aldatacak mı? Savaş ve Emine evlenecek mi? Bütün bu soruların cevabını sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Zeynep artık kendi kararlarını yaşamaktan korkmamalı ve nasıl hissediyorsa öyle davranmalı diyorsanız ve ayrıca dizimizin final olmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Zeynep sürekli birilerinin bir şey olarak anılmaktan ve etkilenmekten çok yoruldu. Artık hayatıyla ilgili kararlarını kimsenin etkilemesine ve sorgulamasına izin vermeyecek. Zeynep'in dili Barış istiyor olsa da kalbi hala Mehdi istiyor. Zeynep böyle yapmaya devam ederse herkesin hayatını zor bir duruma sokacak. Sonunda Zeynep yalnız kalan kişi olacak. Özlem de en başından beri Barış ve Zeynep birlikteliğini istememişti. Çünkü Özlem Zeynep'in Barış'a layık olmadığını en başından itibaren fark etmişti ve Barış'ın zarar görmemesi için Zeynep'i her defasında reddetti. Özlem, Zeynep ve Barış birlikteliği olsa dahi bu durumu asla kabullenmeyecek. Özlem, Zeynep ve Barış aşkının önündeki en büyük engellerden birisi olacak. Bu yüzden Zeynep ve Barış'ın aşması gereken zorlu engeller bulunmaktadır. Eğer Zeynep ve Barış bu engelleri aşarsa aralarındaki bağ daha da kuvvetli olacak. Nermin Hanım eski zenginliğine kavuştuğu için Ekrem ondan intikam alacak. Çünkü Ekrem, Nermin yüzünden zenginliğini kaybettiğini düşünecek. Bu yüzden bir süreliğine Ekrem, Zeynep ve Nermin'i rahat bırakmayacak. Özellikle Ekrem, Zeynep'i öldürerek onu ortadan kaldırmak isteyecek. Ama buna Mehdi ve Barış engel olacak. Hatta Zeynep için kendi canlarını dahi feda etmeye hazır olacaklar. Nermin artık Zeynep'e bir zarar gelmemesi için ona daha çok değer verecek. Sakine de Zeynep'in Nermin'i seçtiğini düşünecek. Bu yüzden Sakine her zaman kararlılığını devam ettirecek. Sakine bu yolda Nermin'e çok büyük bir savaş başlatacak. Eğer Nermin dikkatli davranmazsa bunu hayatıyla ödeyecek. Bu nedenle Nermin'in dikkatli olması gerekiyor. Sakine, Nermin'e zarar veremezse yine duygu sömürüsü yapacak. Yani Sakine, Zeynep'i kendisi ve Nermin arasında bir seçim yapmaya zorlayacak. Zeynep suçluluk duygusundan dolayı iki annesi arasında karar vermekte zorlanacak. Zeynep, Nermin Hanım'ın değerini bilmezse onu da kaybedecek. Şimdilik Mehdi ve ailesine hiçbir zarar gelmese de yakında gelecek. Mehdi'nin düşmanları ya Mehdi'yi öldürecek ya da Mehdi'nin ailesine zarar verecek. Ayrıca Mehdi ve Barış arasında da çok büyük bir savaş başlayacak. Mehdi artık çok zengin olduğu için ilk Barış'tan intikam alacak. Barış da Zeynep'i kaybetmemek için Mehdi'ye karşı büyük bir savaş açacak. Mehdi güçlendikçe paranın ve gücün etkisinde kalacak. Hatta bu zenginlik Mehdi'nin akıllı davranmasına engel olacak. Mehdi yakında kötü işlere bulaşacak. Tabi Mehdi'nin düşmanları ona zarar veremeyecek. Bu yüzden Mehdi'nin düşmanları onun yakınlarına zarar vermeye çalışacak. Bunların ilk başında gelen isim de Zeynep olacak. Çünkü Mehdi'nin Zeynep'i çok sevdiğini bilecekler. Hatta Mehdi'nin Zeynep için kendi hayatını tehlikeye attığını fark edecekler. Bunun sonucunda Mehdi'nin düşmanları onu Zeynep'in hayatıyla tehdit edecek ve bu şekilde Mehdi'ye tuzak kuracaklar. Nuh da çok büyük bir tehlikenin içine girecek. Nuh, Cemile'den boşanmazsa yakında hayatını kaybedebilir. Çünkü Cemile'nin baskılarıyla Nuh, Mehdi'nin yanında yer alacak. Bunun sonucunda da Nuh, Mehdi'yi korumaya çalışırken vurularak diziden ayrılacak. Eğer Nuh, Barış'ın şoförü olarak kalmaya devam ederse hayatını kurtarmış olacak. Bu ihtimalde de Cemile Nuh'u terk edecek. Çünkü Cemile Nuh'un Mehdi'yi yarı yolda bıraktığını söyleyecek. Bu yüzden yakında Nuh ve Cemile ayrılabilir. Bunun sonucunda da Cemile yine yalnız kalacak. Savaş ise artık hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Çünkü en son Savaş bir karar vermişti. Savaş artık şirkette çalışmaya başladı ve Emine'yi de yanında asistan olması için ikna etti. Bu yüzden Savaş'ın özgüveni yerine gelecek. Hatta bu süreçte Savaş Emine'ye de yardım etmeyi ihmal etmeyecek. Emine, Savaş sayesinde kendi hayallerine ulaşacak. Zamanla Savaş ve Emine birlikte daha çok zaman geçirecek. Bunun sonucunda da Savaş ve Emine arasında yakınlaşma yaşanacak. Artık Savaş bir karar verecek ve Emine ile evlenmek isteyecek.
Emine ise ilk zamanlarda Savaş'ın bu teklifini kabul etmeyecek. Çünkü Emine Savaş ile arasında bir seviye farkının olduğunu düşünecek. Ama Zeynep'in desteğiyle Emine Savaş'a bir şans verecek. Bunun üzerine Savaş ve Emine evlenecek. Ama Özlem bu evliliğin de gerçekleşmesini istemeyecek tabii ki. Çünkü Özlem Emine ve Savaş'ın ayrı dünyaların insanı olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden Özlem engeli bir süreliğine çözüme kavuşmayacak. Ama sonradan tüm sorunlar çözülecek ve Emine ile Savaş kavuşacak. Yani Savaş ve Emine için de güzel günler gelecek. Mehdi Zeynep'i korurken yaralanmıştı. Ayrıca Mehdi'nin Zeynep için hayatını tehlikeye atması Zeynep'i çok etkileyecek. Bu yüzden Zeynep çok büyük bir kararsızlık içerisinde olacak. Çünkü Zeynep yeniden Mehdi'ye aşık olacak. Zeynep Mehdi'ye aşık olmadığını söylese de kalbinde hissettikleri tam tersi olacak. Bu yüzden Zeynep Barış ve Mehdi arasında kesin bir karar veremeyecek. Zeynep ilk başlarda Barış'ın sevgisine hayır diyemeyecek. Zeynep Mehdi'nin kendisi için yaptıklarını görünce tüm düşünceleri alt üst olacak. Mehdi de hala Zeynep'i sevmekten vazgeçemedi ve Mehdi Zeynep'i canından vazgeçecek kadar seviyor. Eğer Zeynep Mehdi'ye dönerse Mehdi de Zeynep'e dönecek. Zeynep, Nermin ve Barış'tan çekindiği için bir süreliğine duygularını belli etmeyecek. Sonradan Zeynep'in Barış ve Mehdi arasında bir seçim yapması gerekiyor. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.